Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Başlıkta da gördüğünüz gibi sizlere kısaca kendimce Arkana sistemini anlatmak istiyorum. Arkana nedir? Arkana sistemi nedir? Hangi arkana hangi kahraman için kullanılırsa kahraman daha avantajlı olur diye. Bunun hakkında kısa bir video çekmek istiyorum. Çünkü oyun şu an beta aşamasında ve sadece bir oyunda ben Arkana sistemini gördüm. O da Arena of Valor'dı. Ki bu oyunda sadece AoV oynayan oyuncular değil de Mobile Legends ya da Wild Rift ya da başka oyunlardan gelen oyuncular da olabilir. Ki Arkana sistemini gördüklerinde hani bu nedir falan diye demişlerdir diye düşünüyorum. Öncelikle Arkana tanımını yapmak istiyorum sizlere. Arkana kahramanların oyun içinde becerilerinden bağımsız onları itemler gibi destekleyen ve avantaj sağlayan etkenlerden biridir. Yani oyuna girmeden önce savaş stratejiniz gibi bir şey oluyor. Peki bu bahsettiğim stratejileri ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki bir kahraman aldınız. Bu kahramanla istediğinizi yapamıyorsunuz abi. Bu kahramanın damage'i yok diyorsunuz. Ya da örneğin bir support aldınız. Hemen eriyor. Bunun sebebi zaten arkanasız olmanızdan dolayı. Mesela bir supportla arkanasız oyuna girerseniz direkt erirsiniz. Takımınız da sıkıntı yaşar. O yüzden şu şekilde hemen arkanaları göstereyim size. Mesela bir tane support'tan örnek vereyim. Zhang Fei. Zhang Fei oynuyorsunuz mesela. Bu kahramandan beklentiniz tam olarak nedir? Mesela bu kahramanın kill almasını istemiyorsunuzdur. Çünkü support kill alırsa taşıyıcı ne yapacak? Bu kahramanla tanklamanız lazım. Ne kadar fight'a kalırsanız, ne kadar tanklarsanız bu kadar iyi. Yani o zaman bu kahramanın canı ve fiziksel savunması, büyü savunması olması lazım değil mi? Hemen kırmızıdan başlayalım. Mesela bu kahraman için mesela saldırılar falan, delmeler falan olmaz. Peki bu bahsettiğim stratejiden kastım nedir? Mesela hangi kahramanlar için nasıl olması lazım? Diyelim ki bir support oynuyorsunuz ya da bir tane suikastçı savaşçı oynuyorsunuz. Abi ben istediğimi yapamıyorum. Kahraman hemen ölüyor ya da kahraman damage atamıyor sanki falan diyorsunuz. Bu arkanasız olmanızdan dolayıdır büyük ihtimalle oyun başlarında falan. Hemen arkanaya bakalım. Arkanaya girelim, ardından bunu da anlatacağım size. Arkana gördüğünüz gibi 3 renkten oluşuyor. Toplam 30 tane yuva var. Bu yuvalar levelinize bağlı artıyor. 30 level olduğunuzda 30 tanesi açık oluyor. Her biri 1 levelden 5 levele kadar levelleri var arkanaların. 1 level en düşük, 5 level en yüksek. Toplam 150 seviyeye kadar arkana sayfanız oluyor. Yani maksimum 150'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. Arkanaları geliştirebilmek için de arkana parçacığı gold ya da mücevher elmas kullanmanız lazım. Diyelim ki bir tane kahramanla deminki konuya gelelim. Kahramanı aldınız. Zhang Fei olsun. Zhang Fei'yi aldınız ama hemen adam fight'a girmeden tanklayamadan ölüyor. Ya da bu kahramandan hani tam olarak beklentiniz nedir? Hani Zhang Fei'nin kill almamasını istemiyorsunuzdur büyük ihtimalle ki olmaması lazım. Girip tanklaması lazım. Kill almaması lazım yani taşıyıcınız ne yapacak kill alırsa yani. Zhang Fei'nin taklayabilmesi için oyun başında da item çıkmadan ki item çıktıktan sonra da arkanalar önemlidir yine. Diyelim ki Zhang Fei ile oyuna gireceksiniz. Arkana yapmak istiyorsunuz. Nasıl bir arkana seçersiniz? Zhang Fei'nin öncelikli olarak canı ya da savunması olması lazım. Bu size bağlıdır. Nasıl bir arkanıyla gireceksiniz. Max can fiziksel savunma. Onda saldırı hızı verecek toplamda. Ben bunlardan 10 tane seçerim. Şöyle geleyim. Kader arkanası. Şöyle 10 tane bundan alırım. Yeşillerden yine dediğim gibi savunmaya da max can alırım. Şöyle bakıyorum hemen. Şurada bekleme süresi azaltma ve max can. Zhang Fei'nin ultisi canla bağlı olarak kalkan verdiği için ne kadar can koyarsanız o kadar mantıklı olur. Bu yüzden can aldım. Yoksa burada büyü savunmasıdır. Fiziksel savunma ya da büyü savunması falan da var.
Öncelikle kahramanın da hangi becerileri nasıl olduğunu bilmeniz lazım. Mesela kahraman AP mi vuruyor, AD mi vuruyor, tank mı, becerileri nasıl bir pasifi var. Bunu da az buçuk bilmeniz lazım. Zhang ultisi e, altıktan sonra kalkanı canına göre kalkan veriyor. Mesela ben bunu bildiğim için can koyacağım full. Buraya nasıl bir arkana koyuyorum? Buraya gelelim mavilere. Max can var. Bakalım başka neler varmış. Max can hareket hızı. 10 tane uyumdan bırakıp koyarım buraya. Biraz daha hızlı olmasını istiyorum. Sebebi roam atarken hantal kalmamak istiyorum. Bu yüzden hareket hızı ve max can koyacağım. Gördüğünüz gibi. Hepsinin daha sonra 150 seviyeye çıkarırsanız bu kahraman oyun başlarında sizi çok fazla geriye düşürmez. Fight'ta daha çok kalırsınız. Şu an için zaten oyun beta'da olduğu için herkese 150 levellik max arkana kartı veriyor. Bir aylığını. Ben bu yüzden fulllemedim arkanaları. Normalde ben direkt arkanaya yönelirim. Kahraman almam yani. Başka bir kahramana gelelim. Mesela Kongming. AoW'daki oyuncuları bilir. Tulen. Zaten bu arkana sistemini AoW'daki oyuncuların çoğu biliyordur. Hani biliyorlar. Bazıları yanlış çıkıyor olabilir ama genel olarak biliyorlar. Mesela Kongming nasıl bir kahraman? Kongming'den beklentiniz nedir yani? Önce onu bilmeniz lazım. Becerileri ne vuruyor? Kongming AP hero'su. Ya burst'eme çıkarması gerekiyor. Gidip de Kongming'e kritik arkanası koyamazsınız. Mantıksız olur. Hani AD falan vuramaz yani. AD vurabilmesi için düz vuruş atması lazım. Düz vuruş neden atasınız ki? Yani Kongming'in bütün becerileri AP vururken ve güçlü bir kahramanken neden hani düz vuruş vuracaksınız? Mantıksız olur. Hani bunları da birazcık bilmeniz lazım. Kongming'e o zaman nasıl bir arkada çıkılır mesela? Hemen göstereyim size. Büyü saldırısı, büyü delme. Burst damage vurmak istiyorum çünkü. Yeşillere gelelim. Büyü saldırısı, bekleme süresi azaltma var. Ya da büyü delme, saldırı hızı. Ben genel olarak Kongming'i jungle'da oynarken yani ormanda oynarken saldırı hızı çıkıyorum. Nedenini söyleyeyim size. Erken oyunda Kongming'in belki skill'lerin bekleme süresi biraz da yüksek. Ultisini yani ultisi orman canavarlarına falan çok fazla vurmuyor. Ve ultisi cana göre vuruyor. Mesela ne kadar can kaybederse o kadar fazla vuruyor ultisiyle. Ultiyi orman canavarlarına atmazsınız yani. Bu yüzden skill'leriniz bittiği zaman, bekleme süresine girdiği zaman saldırı hızı biraz da mantıklı oluyor ister istemez. Bu yüzden saldırı hızı koyuyorum ben. Mavi Arkana'ya gelelim şimdi. Maviler tarafından ne kullanıyorum? Kongmi'de biraz hareket hızı istiyorum. Biraz da saldırı hızı olsun. Bu şekilde. Ayrıca can çalma da istiyorum. Fight'tan çıktıktan sonra base atmamanız için size bayağı zaman kazandırır. Şu şekilde. Bir tane daha bırakacağım. Böyle bir arkana. Kong yine size biraz daha size avantaj sağlar. Ama benim dediğim gibi arkanalar değişkenlik gösterebilir. Sizin oyun tarzınıza, şeklinize bağlı. Gidip mesela saldırınızı koymazsanız buraya. Can çalma koymazsınız ya da başka bir şey koymak isterseniz buraya mesela büyü delme saldırınızı koymuşum. Farklı bir şeyler de olabilir. Örneğin bekleme süresi azalt koyarsınız çok daha fantazi olur ama koyabilirsiniz yani. Ya da büyü saldırısı bekleme süresi azaltma koyabilirsiniz. Ben midde oynarken Kongming'i mesela bunu kullanıyorum yeşillerde. Onun için ne yapıyorum? Mesela bir tane daha arkana sayfası açıyorum. Buna mesela ormancı yazmışım. Diğerine gidip mid'de oynarken işte mid yazarım. Mid oynarken bunu seçerim. Şuralara delme saldırısı yerine büyü saldırısı bekleme süresi azaltma koyarım. Bu şekilde. İşte dediğim gibi oyun stratejinize bağlı.
Başka bir kahramana gelelim ya da başka bir şey daha vardı. Kırmızı arkanalar genel olarak hasar veren arkanalar. Yeşiller genel olarak can büyü salması falan veren arkanalar oluyor. Mavi arkanalarda can yenileme, büyülü can çalma, saldırı hızı, hareket hızı falan, fiziksel can çalma falan gibi arkanalar bulunuyor. Şimdi başka bir kahramana gelelim. En çok oynanan kahramanlardan biri Hui. Yani kimi görsem Hui oynuyor şu anda. Ki güçlü bir kahraman da. Hani neden oynuyorsun diyemem. Hui ile nasıl bir arkana çıkarsınız? Mesela Hui'den beklentiniz nedir? Saldırı hızı mı vursun? Yoksa kritik oran mı vursun? Yoksa tanklasın mı? Hani mantıksız. Yoksa işte büyü mü vursun falan. Hui'den tam olarak beklentiniz ya saldırı hızı vurması ya da kritik oran vurmasını beklemenizdir. O yüzden iki tane farklı ya da üç tane farklı sayfa kullanacaksınız. İlkine 10 tane kritik şans koyacaksınız. Kritik oran. Saldırı hızı olması lazım birazcık da mavilerde. Belki eğer ki fight'tan çıktıktan sonra base atmayayım ya da fight'tayken de can çalayım, fight'a daha çok durayım istiyorsanız can çalma da koyabilirsiniz birkaç tane. Şuraya klasik bütün AD kahramanlarda olduğu gibi fiziksel saldırı delme. Bu şekilde 16 kritik şans, %3 can çalma, hareket hızı, saldırı hızı da koymuştum ama görünmüyor nedense. Şöyle de bakabilirsiniz. Şurada. Neden burada? Ha, alttaymış. Tamam. Ben görmemişim. 150'ye kadar çıkarabilirim. Benim şu an gold'um yok zaten. Dediğim gibi bir de oyun zaten %50 max seviyeye ulaşabileceğiniz arkana kart veriyor. O yüzden ben artırmamıştım. Bir tane daha diyelim arkana sayfası açabilirsiniz. Oyun tarzınıza, oyun anlayışınıza bağlı bu. Bunu da kritik oran değil de full saldırı hızı olabilecek şekilde yaparsınız. Pardon. Şurada. Kırmızı ay. Aynen. Bu 10 tanesi 5 seviyeye ulaşınca kritik şansınız %5, saldırı hızınız da %16 olur. Ayrıca buraya saldırı hızı, hareket hızı 10 tane koyarsanız bulamadım tekrardan. Şurada. Birazcık karışık vermişler. Oysa art arda olmaları daha iyi olurdu. Bunları da 10 seviye, 5 seviye yaparsanız buradan da saldırı hızı 10 gelir. Hareket hızı da 10 olur. Toplamda 26 saldırı hızınız olur. Oyun başında gayet avantajlı yani saldırı hızı kazanmanız. Çıkaracağınız itemler de yaptığınız arkanalara göre, kahramanlara yaptığınız arkanalara göre biraz daha balanslı olması lazım yani. Diyelim ki ilk item çıktınız işte kritik oran veren item ya da can çalan itemlerden bir tane çıktınız. Şöyle göstereyim. Şu kritik oran kritik hasar vuruyor mesela. Saldırı hızı koydunuz diyelim ki arkanaya. İlk item bunu çıkabilirsiniz mesela mantıksız olmaz. Neden? Çünkü saldırı hızınız zaten arkandan geliyor. Hem saldırı hızınız var hem de kritik oran vuracaksınız. Ya da diyelim ki kritik oran saldırı hızı yine çıktınız. Can çalan item de koyabilirsiniz ilk iteme. Bu sizin artık oyun içindeki nasıl oynamak istiyorsanız onunla biraz da bağlantılı. Şimdi tekrardan arkanaya gelelim. Şuraya zaten bütün AD kahramanlarla aynı. Fiziksel saldırı delme. Başka kahramanlara bakalım. Benim yaptığım arkanlar nasıl? Ukyo Tachibana mesela nasıl bir kahraman? Ukyo Tachibana ikinci skill'de burst damage vuruyor. Ultisi burst damage. S1'e falan hep burst damage. Yani direkt hasar çıkarması gereken bir kahraman.
O yüzden bu kahraman hem hasar çıkarması gerekiyorsa ben de birazcık daha yardımcı olmak istiyorum kahramana hasar çıkarabilmesi için. Full delme fiziksel saldırı koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Saldırı hızı, hareket hızı. Biraz daha hızlı olmak istiyorum ormanda. Saldırı hızı koydum. Bazen şuraya hani bir tane kritik şans koyuyorum. Olur da kritikte vurabilirsiniz fight sırasında. %1.6 sadece bir tane. Bu şekilde. Başka bir tane daha bakalım. Mesela Nakoruru aynı. O da burst damage vuruyor. Ultisiyle direkt atladığınız gibi adamı kesmeniz lazım değil mi? Aynı şekilde bakın. O da hemen fiziksel saldırı. Zırt delme. Fiziksel delme. Bir tane de kritik oran koymuştum. S1 attıktan sonra düz vuruşunuz kritik olabilir. Hani birazcık şans var ama daha yoğun olarak tabii ki delme koymanız lazım mantıken. Buralarda aynı. Yeşiller zaten genel olarak bütün eğri kahramanlarda aynı oluyor. Saldırı hızı, hareket hızı. Buraya saldırı hızı, hareket hızı mesela koymayabilirsiniz. Ne koyarsınız? Fiziksel saldırı, hareket hızı koyarsınız. Daha hasarınız artar. Saldırı hızınız azalır. Bu size bağlı. Yani iki tane arkanı sayfası da yaparsınız. Bir tanesini saldırı hızı, bir tanesine fiziksel saldırı, hareket hızı koyarsınız. Başka bir kahramana bakalım. Şu kahraman çok fazla oynamadım ama bildiğim kadarıyla S1'i yani 4 levelden sonra S1'e bastıktan sonra saldırı hızı kazanıyorsunuz. Bu kahraman bir de birazcık da canın olması lazım. Yani hemen ölmemesi lazım. Çünkü bu oyunda solo lane'deki kahramanlar biraz daha tankımsı kahramanlar alınıyor. Biraz can koyarsınız. Fiziksel saldırı zırh delme. Çünkü zaten birinci skill'den sonra saldırı hızınız artıyor. Saldırı hızı da koyabilirsiniz. Mantıksız olmaz. Başka bir arkana sayfasına saldırı hızı koyarsınız. Saldırınız çok daha fazla olur. Adamı direkt tak 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 kesersiniz. Ya da delme koyarsınız. Çok vurursunuz. Saldırı hızınız azalır. Bu sizin işte oyun içindeki nasıl oynamak istiyorsanız ona bağlı. Bir de Angela'ya bakalım. Angela sürekli görüyorum, herkes oynuyor. Angela nasıl bir kahraman mesela? Angela'nın burst damage olması lazım. S1 eski ulti. Bu kadar basit bir şey. Bu yüzden Angela'ya direkt büyü delme, büyü saldırısı koymanız lazım. Öncelik olarak. Yeşillere gelince büyü saldırısı bekleme süresi azalt. Direkt S1 eski sürekli gelmesi lazım. Ki S1 miydi, eski miydi tam bilmiyorum. Bir tanesini tutturunca bekleme süresi bayağı azalıyor. Mavilere bakalım. Nasıl bir şey olabilir? Büyü saldırısı, büyü can çalma olabilir. Mantıksız olmaz. Ya da saldırı hızı, hareket hızı çok mantıklı olmayabilir. Bulamadım istediğimi. Ama büyü saldırısı, büyülü can çalma mantıklı olur. Ya da derseniz ki ben çok hızlı Roma atmak istiyorum. Mid'den direkt solaya gideyim, Abyss'e gideyim. Ya Dragon Lane'e gideyim. Saldırı hızı, hareket hızı koyarsınız. Hareket hızınız artar, %10 olur. Başka bir kahramana bakalım. Mesela hangi kahramanlar oynanıyor? Lam oynuyorum ben sürekli. Lam nasıl bir kahraman? Ukyo Tachibana gibi burst damage vurması lazım. S2'si can çalma veriyor. Mesela ben bunu biliyorum. Eski. Tutturduktan sonra düz vuruşlarınız kaç tane tutturursanız yani düşmanı 3'e kadar birikiyordu. Oynayanlar vardır. Pasife. Eski can çalma verdiği için ben birazcık daha can çalmamı arttırmak istiyorum. Mesela ormana savaştan çıktıktan sonra ormanda can çalmak istiyorum. Ben birazcık daha mesela can çalma koymuşum. Nerede? Şurada. Koymaya da bilirim. Bu benim aynı oyun anlayışıma bağlı, oyun tarzıma bağlı. Bu sizin elinizde ama kırmızılar fiziksel saldırı, fiziksel delme. Yani ben bunu kesin olarak bütün yani burst damage vuran kahramanlara koyuyorum. Burası zaten bütün AD kahramanlarda dediğim gibi değişmez neredeyse. Bu şekilde. Ya birazcık mantığını
çözersiniz yani. Kahramanların becerilerini birazcık bilmeniz lazım. Hangi arkanaya çıkmanız gerekiyorsa. Zaten oyun çıktıktan sonra, hani oyun normal sürümü çıktıktan sonra bütün arkanalar herkes tarafından zaten belirlenir yani. Artık klasikleştir hangi kahraman hangi arkanayla oynanır. Klasik şeyler olur ama bazılarında mesela siz derseniz ki kahramanım AP'de vuruyor, AD'de vuruyor. Ya ben bir şey denemek istiyorum dersiniz. Mesela gidersiniz AP koyarsınız arkanaya. Kahramandan AP vurmasını beklersiniz. Mantıksız mı? Değil. Ama daha kısa yolu varken hani gidip böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu size zevkle geliyorsa koyarsınız. Mesela Arena of Valor'da Valheim diye bir kahraman vardı. Burada şu kahramana benziyor birazcık. Kahraman AP de vuruyordu, AD de vuruyordu. Ultisi, pasife falan. Bazıları gidip arkana da büyü koyuyordu. Büyü ekipmanları da çıkıyordu. Ultisi direkt 15k falan vuruyordu yani, öyle söyleyeyim. Tek bile değil yani, yaram atıyordu yani adamlara. İtem çıktıktan sonra. Ee, Mantıksız olmaz yani. Siz oyunun yani kahramanların mantığını falan, becerilerinin mantığını, becerilerin nasıl vurduğunu çözerseniz, pasifin nasıl olduğunu falan. Kendiniz bile arkana falan yapmaya başlarsınız yani. Marco Polo'nun pasifi nedir? Pasifi saldırı hızı arttıkça bu kahraman ultisi vesaire birinci skill'i gerçek hasar vuruyor değil mi? Yani bu kahraman ne kadar çok buradaki shuriken mi ne tam bilmiyorum bir şey atıyor ya. Onları atınca ne kadar saldırı hızı olursa o kadar fazla atıyor o shurikenlerden. Bu yüzden bu kahramanın saldırı hızı vurması lazım. Ultisiyle gerçek hasara vuruyor zaten. Bu kahramanın arkanasına saldırı hızı koyacağım diyebilmeniz için kahramanın da biraz özelliklerini, pasifini falan bilmeniz lazım. Mesela dediğim gibi ne kadar çok saldırı hızı olursa daha fazla S1 ile ya da ultisiyle shuriken atıyor. Gerçek hasar vuruyor. O yüzden bu arkana kahramana full saldırı hızı yaparsanız %26 ya da şuradan bir tane daha ekleyeyim. Ya da burada mesela saldırı hızı, hareket hızı koydunuz %26'ya geliyor. 2 tane de fiziksel can çalma ya da 3 tane koyarsanız %23'e iner saldırı hızı. Hepsini tamamlayınca. Savaştan çıktıktan sonra da biraz can çalmanız olur. Base atmak istemiyorsanız savaştan çıktıktan sonra. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da full %26 saldırı hızı yaparsınız. Bu size bağlı. Ben genel olarak 2 tane ya da 3 tane can çalma koyuyorum bu şekilde. Başka ne anlatabilirim? Mesela bir de oyun içinde nasıl görünüyor? Bunu da bir bakalım. Etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Şöyle bir girelim. Örneğin Wukong. Wukong'la nasıl bir arkana seçiyorum, nasıl bir arkanayla oynuyorum? %16 kritik şans, %16 can çalma, 64 delme. Bu şekilde bir arkana. Hemen oyun içinde görünüyor mu? Erken oyunda etkiliyor mu gerçekten? Bunu göstermek istiyorum sizlere. Yani dediğim gibi oyun anlayışınıza bağlı. Kahramanı nasıl oynamak istediğinize bağlı. Arkanalar yapabilirsiniz yani. Şimdi hangi arkanayla girdiğinizi bilmek için hemen şu sohbetin altında bir ok var. Ona basıyorsunuz. Burada kahramanın bütün özellikleri falan çıkıyor. Gördüğünüz gibi kritik şans %36. Neden %36? 16 ile girdim diyebilirsiniz. Wukong'un zaten pasifinde %20 kritik oran veriyor. Nerede o da? Şurada. Wukong'un taban kritik şansı %20'dir ancak ilk başta sadece %150 hasar verebilir. Kritik hasar verebilir. Ben biraz da kritik oran koyuyorum ki kritik hasar vurabileyim. Kritik hasar vurabilmeniz için önce kritik oranınız olması lazım. Yani kritik vuracaksınız ki kritik hasarınız olsun. Artsın. Artı gördüğünüz gibi 64 fiziksel delme, 16 can çalma. Bu konuda herhangi bir skillinde zaten can çalma yok. Yani can çalmıyor herhangi bir skillinden. Şunu bir kapatayım. Şöyle. Biraz can alalım. Can çalalım şuradan. Göstereyim size. Mesela 70 can çaldım direkt. 1 levelken ya. Hani 1 levelken adam can çalıyor yani, düşünsenize. Arkanasız olsaydınız mesela can çalmazdınız. Şöyle göstereyim. Kapatalım. 70. 70. Level arttıkça çaldığınız can artar. Çaldığınız can da neye bağlı oluyor?
Vurduğunuz hasara bağlı. Leveliniz arttıkça da hasarınız artar zaten. Bir tane item alalım mesela. Bir iki tane alalım hatta. Kaç can çaldığımı ben bile görmedim, çok fazla vurdu. 360 can çaldım mesela direkt. Normalde ben bu konuda can çalma koymuyordum diğer oyunlarda. Neden burada can çalma koyuyorum? Mantıklı geldi neden? Hani önerilen arkada can çalma vardı. Deneyeyim dedim. Şimdi Wukong'un S1'i bildiğiniz gibi, onu da anlatayım. Şöyle bastıktan sonra biri size hasar vurursa Wukong kalkan alıyor. Şöyle göstereyim size. Ne kadar kalkan alıyormuş. 4 saniye boyunca 1206 hasar engelleyen bir kalkan kazanır. Kalkan kazanıyorsunuz. Ölmüyorsunuz yani. Tulen size ulti atıyor ya da başka bir şey oluyor diyelim ki canınız çok az. Tulen ultisinden kaçamazsınız. Birinin sizin önünüze geçmesi lazım ya da dondur falan basmanız lazım. Şu. Dondur basmanız lazım. S1'e basıyorsunuz. Tulen'in ultisinden kaçıyorsunuz ve kalkan kazanıyorsunuz. O anda herhangi bir fight'taysanız direkt S1 ile adama vurduktan sonra zaten bayağı bir can çalıyorsunuz. Canınız neredeyse full deniyor. Şöyle göstereyim hatta. Bunu da anlatmak olayım. Şöyle biraz hasar alalım buradan. Orman canavarları size kalkan vermiyor bu arada. Vururlarsa da. Sadece işte Dark ya da Dragon'dan falan, Baron'da ya da. Bunlar sizi vurunca kalkan kazanıyorsunuz. Diyelim ki fight'tasanız direkt gördüğünüz gibi 500-600 vurdum. Can çaldım. 583. Gördüğünüz gibi adamlar vurdukça canım artıyor yani. Bu yüzden bana mantıksız gelmedi. Siz de kullanabilirsiniz. Ya da 16 can çalma koymazsanız gidip 5'e 5 saldırısı, 5 hareket hızı, 5'te can çalma koyarsınız arkamaya. Bu şekilde kullanırsınız. Şu an mesela kaç kritik şansım var? %100 bir kritik şansım var. 16'sı kritik arkandan geldi. Zaten 64 fiziksel saldırı, fiziksel delme pardon. O da arkandan gelmişti. Can çalmam %16. Bu şekilde. Başka ne anlatabilirim sizlere arkan hakkında? Hemen bakalım. Tekrardan arkan sistemine gireyim. Bakalım anlatmadığım ya da şu an hatırlamadığım bir şey var mı? Sesli video çekerken bazen ben de takılıyorum. Aklıma gelmiyor. Videoyu kapattıktan sonra aklıma geliyor. Daha alışamadım yani çok fazla sesli videoya. Ya da aklınızda olan hani istediğiniz bir kahraman varsa onların da yorumdan size nasıl bir arkana çıkacağını, çıkılırsa hangisi mantıklı olur diye yazarım. Hani biliyorsunuz ben yorumlara falan cevap veriyorum yani sürekli. Çok fazla bir şeyim olmadığı sürece, meşguliyetim olmadığı sürece. Prince of Landing oynuyorum diyelim ki. Nasıl bir arkana çıkarsanız buna da bakayım. Bu kahramanla mesela yapacağınız şey ultiden sonra direkt adama tek atmak. Değil mi? Hani adam görünmez. Geliyor direkt adama tek atmak istiyorsunuz. Bu kahramanla ultisi tek mesela kritik vurmaz. Ultisiyle ne bileyim büyü vurmazsınız herhalde. Öyle bir şeye girmezsiniz herhalde düşünceye. Bu kahraman o zaman direkt full delme saldırı, fiziksel saldırı koyacaksınız yani bu şekilde. Buraya saldırı hızı, hareket hızı koydum ama koymayabilirsiniz. Ben de değişiklik yapıyorum sürekli hani kahramanlarda. Ki bildiğiniz gibi 3 tane arkana sayfanız var. Her kahramana özel yani. Buraya mesela şu şekilde koyarsınız. Muhafillere ben saldırı hızı, hareket hızı koymuştum. Giderim ikinci sayfa fiziksel saldırı, hareket hızı koyarım. Hasarım artsın. Saldırı hızına gerek yok diyorum mesela kendimce. Vurayım adam direkt tek yesin yani. Böyle bir şey istiyorum. Full hasar yaparım. Saldırı hızı koymam. Bu şekilde yaparsınız. Ya da eski attıktan sonra düz vuruş atıyorsunuz ya da S1'den sonra düz vuruş atıyorsunuz ya hani. Bir tane kritik şans koyarsınız. Belki kritik vurur. Vurunca da çok tatlı oluyor. Güzel oluyor yani. Bu şekilde. Böyle bir arkana yaparsınız. Ya da gelirsiniz 3. sayfaya
derseniz ki ben daha farklı bir şey istiyorum. Bir iki tane de can çalma olsun, ormanı keserken can çalayım. Ki zaten bu S1 eski yapınca can çalıyor bu kahraman. Gerek var mı? Sizin kendi tercihiniz. Size bağlı. Başka ne anlatabilirim? Mesela supportlara zaten klasik olarak bütün supportlara neredeyse savunma arkanları hepsi çıkılması lazım. Ya da can arkanası. Ki tanklayabilirsiniz yani fight'ın içinde. Mesela diyelim ki Lombard'dan beklentiniz gidip adamı kesmek falan değildir herhalde. Hani öyle bir beklentiye girmezsiniz. O yüzden giderseniz maksimum can ya da savunmayı arkadan koyarsınız. Ya da nişancılardan beklentiniz tanklamak değildir. Hani hasar vermek istiyorsanız kritik oran ya da gidersiniz saldırı hızı falan koyarsınız. Kritik hasar koyarsınız. Dövüşçülerden buradaki dövüşçüler ya da savaşçılar birazcık daha arkanları farklı. Can falan koyuluyor. Koyabilirsiniz, mantıksız olmaz. Ya da isterseniz burst damage koyarsınız. Zırh delme falan koyarsınız. Saldırı hızı koyarsınız. Örneğin Fuzi 5 stack yaptıktan sonra bildiğiniz gibi saldırı hızı artıyor. Gerçek hasar vuruyor. Split push kahramanı. Hani gidersiniz bu kahramana biraz daha saldırı hızı koyarsınız. Gördüğünüz gibi. Kahraman yani tutulmaz, sürekli kuleye pushlar. Bir adam ulti attıktan sonra hemen kesersiniz onu. Ya da hani dersiniz ki yok ben saldırı hızını zaten alıyorum. Biraz daha delme koymak istiyorum. Koyabilirsiniz, bu sizin oyun anlayışınıza bağlı. Ben sadece size mantığını söylemeye çalışıyorum. Ben mesela normalde saldırı hızı arkanasıyla oynuyorum. Birazcık şuraya can çalma koyuyorum. Bütün kahramanlarda olduğu gibi. Çok base atmak istemiyorum. Base atmayınca biraz zaman kazanıyorsunuz mantıken. Ya da başka kahramanlara bakalım. Büyücüler zaten dediğim gibi. Mesela Dioshan'a bakalım. Şöyle. Dioshan'ın mesela şeyini biliyorum ben. Ulti attıktan sonra S1 ile S2'sinin bekleme süresi ulti içindeyken azalıyor. Adamlara tuturursanız neredeyse sıfırlanıyor. Bu yüzden ben bu kahramana biraz şuralara mesela can çalma koymak istiyorum. Neden can çalma? Zaten kahramanın pasifinde de can çalma var. Bunu da biliyorum. Ben ulti attıktan sonra bu kahramanla 1 ve 5 yapmak istiyorum. Yani mantıksız belki biraz ama sizin oyun şeyinize bağlı. Onun anlayışınıza, oyun stratejinize bağlı, yani nasıl oynamak istediğinize bağlı. 1 ve 5 olmasa da 1 ve 3 yapmak istiyorum ki yapabilecek bir kahraman yani. Biraz öne geçerseniz bu kahramanla her şeyi yapabilirsiniz. Biraz stun yemezseniz, CC az olursa falan bu kahramanla yapabileceğiniz şeyler çok fazla yani. Ayrıca gerçek hasar vuruyor bu kahraman. Tank falan olduğu zaman rakipte mid'de alabilirsiniz çok fazla. Stun atacak kahramanlar falan yoksa. Güzel bir şey olur yani. Bu şekilde can çalma koyarsınız. Buralar zaten delme. Bekleme süresi azaltma. Bu şekilde az buçuk mantığını anlamışsanız hani ben kendimce sevinirim. Başka ne anlatabilirim Arkana kısmında? Galiba bu kadar. Bütün ara kanallar oyun çıktıktan sonra ben hepsini tek tek zaten hepsinin arkanasını falan yapacağım. O zaman da çekebilirim ya da o zamana kadar belki de anlamış olursunuz. Yorumlara bağlı. Nasıl bir yorum atmak yorumlarda ne yazıyorsanız, ne soruyorsanız ona göre videolar çekeceğim zaten. Şu an bakıyorum başka bir şey var mı diye anlatmadığım ya da videoyu kapattıktan sonra aklıma gelebilecekleri. Galiba bu kadar. Yani mantığını çözmüşseniz, anlatabilmişsem ne mutlu bana. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsınız, artık çok önemli değil. Ama yorum atmanızı isterim yani. Nasıl bir video istiyorsanız ya da anlamadığınız yerler falan varsa tekrar yorum atabilirsiniz. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.